Bu videoda size uzun yollarda, virajlarda, yokuş inerken ve yokuş çıkarken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgi aktaracağım. Arkadaşlar şu anda Şile otobanındayım. Şile otoyolundayım daha doğrusu. Burada bol virajlı, bol inişli çıkışlı bir sürüş yapıyoruz. Ağırlıklı olarak 4. ve 5. viteste gidiyoruz. Hızımız genel itibariyle 80 ve üzerinde seyrediyor. Eğer tabii ki trafik yoksa. Arkadaşlar şimdi bakın burada bir yokuş ineceğim ben. Yokuş inerken hemen ilk iş frene basmak olmamalı. Yani ayağımı tabii ki gazdan çektim. Bakın şurada bu virajı dönebileceğim ideal hızı yazıyor 70. Benim hızım 80, yani onun aşağı yukarı 10-20 kilometre üstü de olur ama orada yazan hıza riayet ederseniz bu şu anlama geliyor. Eğer hızınız 70 ise frene basmadan bu virajı dönersiniz arkadaşlar. Eğer daha hızlı girmişseniz %110'la geliyorsanız bu viraja öncesinde mutlaka fren yaparak hızınızı yine 70-80 bandına indirmeniz, ancak viraj başladığında mutlaka freni bırakıp eğer rahat dönüşü alabiliyorsanız tekrar gaza geçmeniz gerekiyor. Yani virajdan önce eğer basacaksanız frene basmalısınız. Mesela bakın şurada 50 demiş. Benim hızım 90. Ben birazcık daha yavaşlattım hızımı hafif frenle. Şimdi freni bıraktım. Çünkü hem yokuş aşağı hem viraj. Hani düz yolda olsaydı sadece gazı bıraksam da yavaşlardı araba. Ama yokuş aşağı indiğim için sadece gazı bırakmam yetmedi. Biraz frenleyip hızımı o virajı dönebileceğim hıza düşürdüm. Ama viraj başlamadan hemen önce freni tekrar bıraktım. Yani frenle dönüş yapmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela bakın şu an düzlükteyim. Biraz ileride yine viraj var. Sola dönüş virajı. Burada benim hızım şu an yine 90. Buranın hız sınırı da zaten 90. Gazdan ayağımı hafif gevşettim. Viraj başladı. Direksiyonumu çok az eğdim. 1 santim bile değil. Ve tekrar gaza basmaya başladım. Yani dönüş başladığı an eğer arabam bu dönüşe rahat oturduysa, yaptığım direksiyon hamlesi yeterli geldiyse gaza basarak devam ediyorum. Gaza basmadan dönmeye devam ederseniz dönüş çok uzayacaktır arkadaşlar ve rahat dönüş yapamadığınızı fark edeceksiniz. Bu sefer direksiyonla daha fazla oynama ihtiyacı hissedeceksiniz. Yani psikolojik olarak sanki araba yeterince dönmüyormuş gibi gelecek. Ama işin aslı sizin yaptığınız direksiyon hareketi yeterliydi. Gaza basmadığınız için o viraj uzadı ve size sanki direksiyonu yeterince çevirmemişsiniz gibi bir hissiyat yarattı. İşin özü bu arkadaşlar. Bu aktardığım bilgilere eğer dikkat ederseniz uzun yolculuklarda, virajlarda sorun yaşamadan güvenli bir şekilde virajı alabilirsiniz. İşin püf noktası dönüşten önce aracınızın hızını düşürmek. Yani gazı bırakabilirsiniz. Daha fazla yavaşlamanız gerekiyorsa, çok hızlı gelmişseniz o viraja biraz frenleyip hızınızı oradaki ideal hıza düşürüp sonra freni bırakıp tekrar gazla dönüş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani gazı bırakmanız yeterliyse gazı bırakmanız yeterli. Eğer daha fazla yavaşlamanız gerekecekse frenle yavaşlatıp ama dönüş başlamadan önce freni tekrar bırakmanızı öneriyorum. Umarım faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.